Gök kubbe çatlamasın, yağız yer delinmesin. Karanlık çöktüğünde pusuda bekleyen, şafak attığında sancağı yükseltenlerin meydanındasınız. Ataların unutturulmuş vasiyeti, tarihin kanla yazılmış gizli mührü. Bugün Börübudun'un nefesiyle yeniden can buluyor. Gözü pek olanın, törebilenin, diz çökmeyenlerin sofrası kuruldu. Eski çağların gür sesi, bugünün hakikatiyle birleşiyor. Pusatlar parlasın, akıllar keskinleşsin. Börübudun teşkilatına hoş geldiniz. Sözümüz bir ok gibi yayından çıktı, hedefi buldu. Sanılmasın ki ateş söndü, sanılmasın ki kurt inine çekildi. Dağların doruğunda yanan bu meşale, Budun uyanana dek sönmeyecektir. Gönlünüzde ataların cesareti, zihninizde törenin adaleti baki kalsın. Bir sonraki kurultaya dek izimiz sürülmeye, sesimiz yankılanmaya devam edecek. Gök Tengri Türk'ü korusun. Kutlu kalın, Börübudun'u takipte kalın. Gökten bir nur indi. Karanlık yırtıldı. Ay Kağan'ın rahmine düşen o kutlu ışık, cihanı titretecek bir yiğidin müjdecisiydi. Gözleri al, ağzı ateş, göğsü ayı gibi bir alp doğdu. O nefes aldığında bozkır sustu. O doğduğunda yıldızlar hizaya durdu. Henüz kırkı çıkmadan dile geldi. Kımız dedi, et dedi. Bir kere de büyüdü, bir kere de alp oldu. Yürüdüğünde yer sarsıldı, baktığında yürekler yandı. O, Türk'ün bitmeyen destanı, cihanın ebedi hakanıdır. Adı Oğuz'dur. O yürüdüğünde dağlar yol verir. O kükrediğinde düşmanın ödü patlar. Bugün Türk'ün atasının, gök yeleli kurtların yoldaşının, kutlu törenin kurucusunun günüdür. Ay Kağan'ın yüzü güldü, gönlü aydınlandı. Doğurduğu çocuğun güzelliği güneşi kıskandıracak kadar parlaktı. Beşiğine sığmayan bu çocuk daha ilk günden kaderinin büyüklüğünü haykırıyordu. Obanın üstünde uçan kartallar yeni bir Hakan'ın gelişini göklere haber verdi. Oğuz anasının sütünü bir kez emdi ve bir daha istemedi. Çiğ et ve şarap diledi, kımız istedi. Doğadaki tüm elementler ona hizmet etmek için yarışıyor. Toprak onun ayakları altında çiçekleniyordu. Bu beşeri bir doğuş değil, tanrısal bir kuttu. Çadırın içinde yankılanan ilk sözleri tüm beylerin aklını başından aldı. Henüz bebekken bir kahraman gibi konuşan Oğuz, etrafındakilere korkuyla karışık bir hayranlık saldı. O doğuştan kandı. Zaman Oğuz için farklı aktı. 40 gün geçtiğinde 40 yaşındaki bir alp kadar heybetli, bir dağ kadar sarsılmaz oldu. Ayakları öküz ayağı gibi güçlü, beli kurt beli gibi ince, omuzları samur omuzu gibi genişti. Bozkır'ın en genç ama en güçlü alpı olarak nam saldı. İlk avına çıktığında tecrübeli savaşçıların bile yanına yaklaşamadığı vahşi hayvanları tek bir hamleyle yere serdi. Onun yayı gök gürültüsü gibi ses çıkarıyor. Attığı ok kayaları delip geçiyordu. Oğuz doğanın efendisi olduğunu kanıtlıyordu. Obanın gençleri onun arkasında toplandı. Oğuz'un gözlerindeki ateş onları birer aslan yürekli savaşçıya dönüştürdü. O artık sadece bir evlat değil, Bozkır'ın koruyucusu, boyun ümidiydi. Ormanın derinliklerinde yaşayan tek boynuzlu ve devasa bir canavar olan Kıyant, obaya dehşet saçıyordu. İnsanları yiyor, sürüleri paramparça ediyor, geçtiği yerde ot bitmiyordu. Oğuz bu canavarı durdurmak için tek başına yola çıktı. Elinde kalkanı, belinde pusatıyla Kıyant'ın karşısına dikildi. Canavarın hücumu dağları sarsarken Oğuz bir adım bile geri atmadı. Bir kargı darbesiyle canavarı kalbinden vurdu. Başını tek bir kılıç hamlesiyle gövdesinden ayırdı. Canavarın başını obaya getirdiğinde yer gök inledi. Oğuz artık sadece bir yiğit değil, bir kurtarıcıydı. Bu zafer onun cihan hakimiyetine giden yoldaki ilk büyük sınavıydı. Bir gün Oğuz Kağan tek başına avlanırken gökten bir nur indi ve karanlık ormanın ortasında bir gölün kıyısını aydınlattı. Nurun içinde güzelliği tarif edilemez, başında yanan bir yıldız olan bir kız oturuyordu. Oğuz, gördüğü bu ilahi güzellik karşısında donup kaldı.
Kızın gözleri gökyüzü kadar mavi, saçları bir ırmak kadar akışkandı. Oğuz ona yaklaştı ve kutlu bir aşkla bağlandı. Bu evlilik göğün ve yerin birleşmesi, Türk soyunun kutsanmasıydı. Bu kutlu birliktelikten 3 oğul doğdu. Adlarını Gün, Ay ve Yıldız koydular. Onlar gökyüzünün efendileri, Oğuz'un sağ kolu olacak bozokların atalarıydı. Oğuz yine bir gün seferdeyken bir adanın ortasındaki devasa bir ağacın kovuğunda bir başka güzeli gördü. Gözleri orman kadar yeşil, teni kar kadar aktı. Ağacın ruhu sanki bu kızda can bulmuştu. Oğuz, yeryüzünün bu güzelliğini de yanına aldı. Bu evlilik toprağın ve suyun bereketini Türk soyuna taşıdı. Oğuz Kağan hem göğün hem yerin gücünü kendinde birleştirdi. Oba bu yeni canla daha da şenlendi, güçlendi. Bu birliktelikten de 3 oğul doğdu. Adlarını gök, dağ, deniz koydular. Onlar yeryüzünün ve suların hakimi olacak 3 okların atalarıydı. Oğuz Kağan'ın gücü arttıkça babası Karahan ile arasındaki töre ve inanç çatışması bir uçuruma dönüştü. Karahan eski inançlara bağlıyken Oğuz göğün tek olan tanrısına ve adaletli töreye inanıyordu. Obada fırtına öncesi bir sessizlik hakimdi. Karahan oğlu Oğuz'un kendisini tahtından edeceğinden korkarak ona pusu kurmaya karar verdi. Baba sevgisi yerini soğuk bir iktidar hırsına ve karanlık bir nefrete bıraktı. Kılıçlar artık akrabalar arasında çekilmeye hazırlandı. Oğuz, babasının ihanetini öğrendiğinde yüreğine bir dağ oturdu. Ama töre kandan daha kutsaldı. Gözyaşlarını içine akıttı ve hakkın yolunda yürümek için zırhını kuşandı. Oğuz, Bozkır'ın tüm beylerini ve alplerini büyük bir kurultayda topladı. Onlara hakkın ve törenin yolunu anlattı. Kim benimle hak yolunda yürürse kardeşimdir. Kim babamın karanlığına dönerse düşmanımdır, dedi. Sesindeki kudret beylerin yüreğini titretti. Beyler birer birer Oğuz'un önünde diz çöktü. Kılıçlarını onun ayaklarının dibine bırakıp biat ettiler. Oğuz o gün beyaz keçeye oturtulup 9 kez göğe kaldırıldı. Türk'ün mutlak kağanı ilan edildi. Gökyüzünden gelen bir gürleme bu kağanlığın Tanrı tarafından onaylandığının işaretiydi. Artık Oğuz Kağan'ın önünde hiçbir güç duramazdı. Türk'ün yeni devri başlamıştı. Baba ve oğlun orduları Bozkır'ın ortasında karşı karşıya geldi. Bu sadece bir taht kavgası değil, eski ile yeninin, karanlık ile aydınlığın savaşıydı. Atlar kişnedi, kargılar havada uçuştu. Yer kanla sulandı. Oğuz Kağan ordusunun en önünde bir kasırga gibi düşman hatlarını yardı. Babasının ordusu bu ilahi güç karşısında tutunamadı. Karahan kendi kibrinin kurbanı olarak savaş meydanında düştü. Savaş bittiğinde Oğuz babasının cesedi başında durup dua etti. Artık tüm Türk boyları tek bir sancak altında birleşmişti. Acı bir zaferdi ama Türk birliği için kaçınılmazdı. Oğuz Kağan zaferden sonra dört bir yana elçiler gönderdi ve tüm dünyaya şu nidayı haykırdı. Ben Türklerin Kağan'ıyım ve yeryüzünün dört köşesine hakim olacağım. Güneş bayrağımız, gökyüzü çadırımız olsun diyerek cihan hakimiyeti yemini etti. Elçiler Oğuz'un ok ve yayını güç sembolü olarak komşu krallara taşıdılar. Bazıları bu güce boyun eğdi. Bazıları ise savaşı seçti. Oğuz'un ordusu bu kutsal görev için bilenmeye, kılıçlarını keskinleştirmeye başladı. Kağan, oğullarını etrafına toplayıp dünyanın haritasını toprağa çizdi. Onlara sadece toprak değil, bir ideal aşıladı. Türk adaletini güneşin battığı yere kadar taşımak. Ordu, batıya doğru yola çıktığında bir gece Oğuz Kağan'ın çadırına bir nur indi ve nurun içinden gök yeleli, gök tüylü, devasa bir kurt çıktı. Kurt, insan diliyle konuştu. "Ey Oğuz, ordunun önüne düşeceğim ve sana yol göstereceğim," dedi. Sabah olduğunda ordunun en önünde koşan o efsanevi kurdu herkes gördü. Askerlerin yüreğine bir cesaret, düşmanların yüreğine ise tarif edilemez bir korku düştü. Kurt nereye dönerse Türk ordusu orayı fethetti. Oğuz Kağan
Gökbörü'nün öncülüğünde Bozkır'ın sonsuzluğuna doğru at sürdü. Bu, ilahi bir rehberliğin Türk'ün kurtla olan ebedi sözleşmesinin başlangıcıydı. Ordusu Büyük Batı seferindeyken karşılarına aşılmaz görünen, bulutlara değen buz dağları çıktı. Soğuk, askerlerin iliğini donduruyor, atlar ilerleyemiyordu. Oğuz Kağan, Gökbörü'nün izinden ayrılmadan ordusuna "Yürüyün" emrini verdi. Bir dağ geçidinde sıkışıp kalan orduya Oğuz'un bilgeliği yol açtı. Buzların arasından geçen gizli yolları bulup düşmanı beklemediği yerden vurdular. Kar fırtınası Türk'ün müttefiki, buzlar ise düşmanın mezarı oldu. Dağların zirvesine Türk sancağı dikildiğinde güneş bulutların arasından sızarak zaferi müjdeledi. Artık batının kapıları Türkiye ardına kadar açılmıştı. Oğuz'un ordusu bir sel gibi doğuda Cürçet'e, güneyde Hindistan'ın sıcak topraklarına kadar uzandı. Her dilden, her dinden insan Oğuz'un adaletli yönetimini gördüğünde ona biat etti. Türk töresi dünyanın dört bir yanına huzur getirdi. Hint saraylarının altın hazineleri ve Cürçet'in ipekleri Oğuz'un ayakları altına serildi. Ama o hiçbir zaman servete değil, devletin bekasına önem verdi. Ganimetler boylar arasında adilce paylaşıldı. Fethedilen her yerde yeni şehirler, yeni nizamlar kuruldu. Oğuz Kağan sadece bir fatih değil, bir medeniyet kurucusu olarak tarihe geçiyordu. Oğuz'un ordusunda Ulu Türk adında sakalı dizine kadar uzanan bilge bir ihtiyar vardı. Bir gece rüyasında bir ucundan bir ucuna tüm dünyayı saran altın bir yay ve göğe doğru fırlatılmış 3 gümüş ok gördü. Ulu Türk sabah olduğunda rüyasını Kaan'a anlattı. "Ey Kaan'ım, Tanrı sana ve soyuna tüm dünyayı verdi. Altın yay, dünyanın sahibi olduğunu, gümüş oklar ise soyunun her yere dağılacağını müjdeler" dedi. Oğuz Kağan bu rüyayı büyük bir memnuniyetle karşıladı. Evlatlarını bu kutlu rüyanın peşinden gitmeye, dünyayı keşfetmeye hazırladı. Türk'ün kaderi bu rüyada gizliydi. Oğuz Kağan oğullarını ikiye ayırdı. Büyük oğullarını yani Bozokları doğuya, küçük oğullarını yani Üçokları batıya gönderip babaları için avlanmalarını ve hikmeti bulmalarını istedi. Onlar günlerce at sürdüler, dağlar aştılar. Doğuya giden gün, ay ve yıldız, güneşin doğduğu yerde altın bir yay buldular. Batıya giden gök, dağ ve deniz ise güneşin battığı yerde 3 gümüş ok buldular. Her grup buldukları bu kutsal emanetleri babalarına getirmek için yola koyuldu. Evlatlarının başarıyla dönüşü Oğuz'un yüreğini gururla doldurdu. Bu emanetler sadece birer eşya değil, gelecekteki devlet teşkilatının temeliydi. Oğuz Kağan seferleri sırasında kendisine canı pahasına yardım edenlere ve üstün başarı gösterenlere özel adlar ve unvanlar verdi. Karların arasından yol açanlara Karluk, arabayı icat edip ganimetleri taşıyanlara Kanglı, geride kalanlara Kalaç dedi. Bu unvanlar sadece bir isim değil, Türk boylarının doğuşunun ve birbirlerine olan sadakatinin mührüydü. Oğuz her bir boya bir görev, bir onur bahşetti. Teşkilat her adımda biraz daha güçlendi. Beyler aldıkları bu adlarla kendi boylarını kurdular ve Oğuz Kağan'ın sarsılmaz ordusunun birer parçası oldular. Türk milleti Oğuz'un dilinde yeniden şekilleniyordu. Oğuz'un ordusu artık sınır tanımıyordu. Mısır'ın piramitlerinden Şam'ın kadim sokaklarına kadar Türk'ün adı duyuldu. Çölün sıcak rüzgarları Türk atlılarının hızıyla serinledi. Nil Nehri Oğuz'un atlarının susuzluğunu giderdi. Mısır firavunları ve Şam emirleri Oğuz'un adaleti karşısında kılıçlarını kınına soktular. Şehirler yıkılmadı. Aksine Türk töresiyle yeniden hayat buldu. Güneşin battığı yere kadar olan hakimiyet artık gerçekti. Oğuz Kağan, piramitlerin gölgesinde ordusunu selamlarken dünyanın en büyük imparatorluğunun tek hakimiydi. Gök Tanrı'nın ona verdiği görev tamamlanmak üzereydi. Oğuz Kağan tüm oğullarını ve beylerini büyük bir şölende topladı. Ortaya altın yayı ve 3 gümüş oku koydu. Altın yayı 3'e bölüp doğudaki oğullarına yani Bozoklara, gümüş okları ise tek tek batıdaki oğullarına yani Üçoklara verdi. Yay hükümdarındır, ok ise onun elçisi ve tabisidir
diyerek devletin ikili teşkilatını kurdu. Bozoklar sağ kol, üç oklar sol kol oldu. Nizam sonsuza kadar bozulmayacak şekilde mühürlendi. Bu paylaşım Türk devlet geleneğinin anayasasıydı. Artık kimin nerede duracağı, kimin kime tabi olacağı belliydi. Oğuz kargaşayı bitirmiş, sonsuz nizamı kurmuştu. Oğuz Kağan, yeryüzünün dört bir yanını evlatları ve 24 boy arasında töre uyarınca bölüştürdü. Her boyun bir damgası, bir ongunu ve bir yaylası oldu. Toprak artık sahipsiz değil, Türk'ün vatanıydı. Güneş bayrağımız, gökyüzü çadırımız olsun. Ülküsü her bir boyun yüreğine kazındı. Oğuz sadece toprak değil, bir sorumluluk ve bir namus emanet etti. Hiçbir boy diğerinin hakkına el uzatmayacaktı. Harita tamamlandığında Bozkır'ın dört bir yanından yükselen onay nidaları göğü titretti. Türk milleti Oğuz'un eliyle bir gövde haline gelmişti. Yaşlanan Oğuz Kağan son kez milletini topladı. Sesi hala bir aslan kükremesi kadar güçlüydü. Ey oğullarım, çok savaştım, çok ok attım. At sırtında dünyayı gezdim. Artık yaşlandım, töre ve vatan sizindir dedi. Vasiyeti kısaydı ama derindi. Birlik olun, töreyi bozmayın, gök tanrıya ihanet etmeyin. Bir olursanız kimse sizi yıkamaz. Gözyaşları sessizce aktı. Her bir söz yüreklere mühürlendi. Kan elindeki kutlu asayı yere vurduğunda yer sarsıldı. Bu bir devrin kapanışı ama bir mirasın sonsuza kadar başlangıcıydı. Oğuz görevini tamamlamıştı. Oğuz Kağan'ın göç vakti geldiğinde gökten yine o kutlu nur indi ve onu bulutların üzerine gök tanrının katına çıkardı. Bedeni toprağa verilse de ruhu her zaman ordusunun önünde gök börü ile birlikte yürümeye devam etti. Onun kurduğu nizam Asya'dan Avrupa'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar her Türk devletinde yaşadı. Her yeni Kağan Oğuz'un kutuyla tahta çıktı. Her yeni asker Oğuz'un cesaretiyle kuşandı. Bugün bile Bozkır'da rüzgar estiğinde Oğuz Kağan'ın sesi duyulur. O, Türk'ün hiç ölmeyen ebedi başbuğudur. Türk var oldukça Oğuz Kağan da var olacaktır. Yay gerildi, ok menziline vardı. Oğuz Kağan göçtü. Ama kurduğu töre mermer taşlara kazındı. Gök çadırımız, güneş bayrağımız olmaya devam ediyor. Ve bilinsin ki bugün Türk'ün sürdüğü her izde, attığı her adımda Oğuz'un kutlu nefesi vardır. O bizim başlangıcımız ve ebedi hedefimizdir. Sözümüz bir ok gibi yayından çıktı, hedefi buldu. Sanılmasın ki ateş söndü, sanılmasın ki kurt inine çekildi. Dağların doruğunda yanan bu meşale, budun uyanana dek sönmeyecektir. Gönlünüzde ataların cesareti, zihninizde törenin adaleti baki kalsın. Bir sonraki kurultaya dek izimiz sürülmeye, sesimiz yankılanmaya devam edecek. Gök Tengri Türk'ü korusun. Kutlu kalın, börü budunu takipte kalın.